Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Rogue build'ini paylaşacağım. Mükemmel best bir build'tir. Rogue oynayan arkadaşların kesinlikle yapmasını tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere pit'te bir göstereyim. Hızlıca şöyle örnek veriyorum. İşkence 4'ü açmak istiyorsunuz. Pit 55 yapmanız gerekiyor. Böyle pit 55'e bir girelim. En azından hasarını sizlere göstereyim. Ondan sonra sizlere build'in kombosunu, mantığını vesairesini hepsini anlatacağım. Aşağıya açıklama kısmına da build'in linkini bırakırım. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Akşamlarda canlı yayına buyurun gelin. Beklerim. Böyle hızlıca bitirmeye çalışacağım sizin için. Hasar görüyorsunuz zaten. Şu an pit 55 dönüyoruz. Dünya kademesi 4'teyiz. Öyle diyebiliriz. Oğlum en sevmediğim örümcekler geldi ya. Neyse fark eder mi etmez. Bu hiç zevkli bu arada ya. Bu böyle bir patlama oluyor ya. Allah. Ya şu var ya, şu lütuf jetonu var ya, o çıkınca ekran açılıyor ya. Normalde çözeriz de ne bileyim, hiç bakasında gelmedi ona. Saçma bir sorun yani. Şöyle kaç 2 dakika 14 13 2 dakikada döndük arkadaşlar işte. Boss da bu şekilde kesebiliyorsunuz. Bu şekilde malzemem var mı? Varmış. Hayret. Buna yok malzemem. Bu şekilde çok seri şekilde dönebilirsiniz. Hasarını da gördünüz zaten. Şimdi sizlere bu ilde de anlatayım hızlıca. Uzun bir video olmasını istemiyorum. Çok hızlı seri gideceğim. Önemli noktalarını anlatacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle bu build'deki kombomuz şöyle. Önceliğimiz zırh, kolye, pantolon ve ayakkabı. Bu 4 tane unique item olması gerekiyor. Ha, olmazsa olur mu? Olur, ama olursa da daha iyi olur. Zaten bunları elde etmeniz kolay. Herhangi bir boss'a girince çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Şimdi buradaki komboyu açıklayayım sizlere. Şimdi burada diyor ki, yani hem çekirdek yetenekleri veriyor. Burada diyor ki 275 mana harcadığında çekirdek yeteneğin aşırı güç hasarı vurur diyor. Şimdi biz ulti yeteneğimize hasar veriyoruz. Ama bunu çekirdek yeteneği yapan itemimiz zırh. Burada zırh da diyor ki tuzak yeteneklerinin ayrıca çekirdek yeteneği olarak da kabul edilir diyor. Yani şimdi burada ekstradan ulti yeteneğimiz çekirdek yeteneği de oluyor bu zırh sayesinde. Ve bu ikisini yani kombine edebiliyoruz. Şimdi sonra ayakkabıya gelelim. Ayakkabıda diyor ki işte bir ulti kullandığında, şimdi bu bizim ulti yeteneğimiz. Bu ulti kullandığında diyor ki sonraki çekirdek yeteneğini kullanırsan tüm enerjiyi tüketir ve ekstra hasar verir diyor. Şimdi bu ayakkabıdaki olayımız tüm enerjimizi bitirmesi, yani tüm manamızı bitirmesi kolyede işe yarıyor. Niye? Burada da diyor ki 275 enerji harcadığında garanti aşırı güç hasarı vurursun diyor. Yani buradaki kolye ile ayakkabı da birbirini tetikliyor arkadaşlar. Sürekli ulti atıp çekirdek yeteneği olarak da sürekli bunu bastığınız için buradaki enerji sürekli sıfırlanıyor ve sürekli sıfırlandığı için de burada
sürekli bir aşırı güç hasarı vurma durumumuz aktif oluyor. Pantolon ise pantolon ekstradan ölüm tuzağımızı 2 kere yerleştirme ve ekstradan hasar için var. Ve tuzaklar daha hızlı kuruluyor. Pantolonun olayı da bu. Yani bu 4 tane unik item sayesinde gerçekten güzel hasarlar çıkartabiliyoruz. Ondan sonrası zaten normal itemler. Bunlar da şöyle açıklayayım sizlere. Tavlaması ölüm tuzağı 2 kat hasar için olacak. Diğer tavlaması ise aşırı güç hasarı. Çünkü biz sürekli aşırı güç hasarı vurduğumuz için daha fazla aşırı güç hasarı vurmak için öyle bir tavlama attım ben. Özellikleri yine maharet, can, aşırı güç hasarı, aşırı güç hasarı, ölüm tuzağı 2 kat hasar için. O şekilde ayarladım kendim. Tabii ben aşağıya bırakacağım şeyde artık build ağacında hepsini detaylı şekilde ekleyeceğim. Siz oradan rahat bir şekilde eklersiniz. Şimdi aspektlere gelelim. Aspektlerde ise işte kritik vuruş yaptığımız zaman karanlık örtü kazanıyoruz. Bu biraz daha savunma için arkadaşlar. Şurada karanlık örtü yeteneğimiz aktif. Bu işte düşmanlar bize vurduğu zaman ilk önce karanlık örtüden alıyor ve ekstradan hasar azaltma kazanıyoruz. O yüzden o aspektimiz bunun için var. Diğerleri ise yine nasıl diyeyim sersemletme bombası bırakıyoruz. Düşmanları sersemletiyoruz. Burada ulti aspektimiz var. Ultimiz daha fazla hasar versin diye. Burada da var ekstradan. Burada. Ondan sonra burada yine sersemletme bombamız var. Düşmanları sersemletiyoruz. Ve ekstra hasarlar çıkartıyoruz. Burada bir etkin bir bariyerim varken 27x hasar var. Şimdi biz ulti bastığımız zaman e, bir bariyerimiz aktif oluyor. Şuradaki özellik sayesinde. Burada harcadığın her 100 enerji için işte bariyer kazanıyoruz. Ve ulti kullandığımız için ve buradaki ayakkabı ve kolye de birbirini tetiklediği için sürekli mana harcadığımız için sürekli aktif bir bariyerimiz oluyor. Ve burada aktif bariyerimiz olduğu için ekstradan 27x arttırılmış hasar kazanıyoruz. Buradan da bu aspektin amacı da bu. Ekstra söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi ben önemli olan 4 itemi sizlere açıkladım. Diğerlerini zaten aynı şekilde benim işte adını unuttum o şeyin lan. Aşağıya bırakacağım linkte oradan her şeyi aynı şekilde yaparsanız çok güzel hasarlar çıkartabilirsiniz. Boss güçlerine gelelim. Boss güçleri savunmasız düşmanlara 40x arttırılmış hasar veriyoruz. Düşmanları sürekli savunmasız bırakıyoruz zaten. Burada ultinin bekleme süresini azaltıyoruz. Burada saklanma halinde aşırı güç hasarı vuruyoruz ve burada zaten bir gizleme var. Sürekli gizlendiğimiz için ekstradan arttırılmış aşırı güç hasarı veriyoruz. Burada ise birinci kaynağın tamamını tüketir ve hasarımızı 0,20x arttırır diyor. Bizim zaten amacımız birinci kaynağı sürekli sıfırlayıp sürekli doldurmak olduğu için buradaki boss gücünden de ekstra bir kaynak sıfırlayıp dolduruyoruz ve aşırı güç hasarını sürekli tetikliyoruz. O yüzden böyle bir boss güçleri attım ben. Ekstra rünler. Rünler içinde ulti yeteneği kullandığında temel veya savunma olmayan yetenekler. Yani bu yıldaki yeteneğimiz ulti, çekirdek, tuzak ve sersemletme bombası yeteneği olduğu için nerede rün burada olduğu için bunu kullandığımız zaman birinci kaynağı tamamen tüketiyor ve %100 hasarımızı arttırıyor. Böyle bir ürün aldım. Yani bu ilk mantıken bakınca tamamen e, enerji ya da manayı sıfırlayıp doldurup hasarlar çıkarma üzerine bir build yaptım ben. Üründen de bu şekilde bir aktif bir hasar alıyoruz. Sonra buradaki ürünümüz ise burada ekstradan can alıyoruz arkadaşlar. Canımızı %20 daha fazla arttırıyoruz. En azından hayatta kalabilmemiz için. Paralı askerlerde ben Varyana'yı kullanıyorum. Kullanma sebebim yani şurası pek önemli değil. Önemli olan burası. Burada diyor ki işte Varyana toprak kıran yeteneği kullandığı zaman 5 saniyeliğin özür dilerim 3 saniyeliğine aşırı güç hasarı vururuz ve 5 kez aşırı güç hasarı vurabiliriz diyor. Bunu da aktif ettim sürekli aşırı güç hasarı vurabilelim diye. Burada ekstradan hasar azaltma aldım. %20 hasar azaltmamız var burada. Yine hayatta kalabilelim diye takviyede de.
Ekstra uzmanlıkta ise hazırlığı seçtim. Ultimizin sürekli, nasıl diyeyim size, sürekli gelsin, aktif olsun diye. Yetenek ağacında ekstra söylenecek bir şey yok. Hani hepsinin amacı şu şekilde: hızlıca ilerleyeyim. Burası zaten hasar azaltma. Burası iğneler hem tuzak yeteneği hem de soğutma uyguluyor burada. Ekstra hasar çıkartıyoruz şurayla beraber. Burada da diyor zaten soğutulmuş, soğutma uygulanmış düşmanlara 15x hasar veririz diye. Burada ekstra soğutma uyguladığımız için 15x ekstradan hasar alıyoruz. Bu tamamen stun vesaire bir şey yersek kurtulmak amaçlı. Buradan yine ekstradan damage için pasiflerimiz var. Burada hasar azaltma alıyoruz. Bunun mantığını anlattım. Burada bir gizlenmemiz var. Bu gizlenmeyi sürekli aktif edip burada aspektler var. Burada diyor mesela saklama haline sersemletme bombası bırakırız. Gizlendiğimizde ekstra hasarlar çıkartırız diye aspektlerimiz var. Devam edelim. Allah. Şöyle geldik. Burada bir sis bombamız var ama burada zehir kullanıyoruz. Burayı zehir yapma sebebimiz, burada ekstradan hem saldırı hızı hem şanslı vuruş, burada da ekstradan hasar azaltma alalım diye burayı zehir yaptık arkadaşlar. Yani düşmana sis bombası attığımız zaman zehirleniyor ve zehirlenmiş düşmanlardan ekstradan hasar azaltma alıyoruz ve saldırı hızı ve şanslı vuruş alıyoruz. O yüzden burayı bu şekilde verdik. Burada yine hasar pasiflerimiz var. Burada gölge aşılama var. Buradaki gölge aşılama, düşmana vurduğumuz zaman gölge adımla veya örnek veriyorum başka skillimizde ekstra bir patlama oluşsun diye var. Aşağı indik, zaten bizim ana skillimiz ulti yeteneğimiz burada. Burada yine ultinin hasarını arttırmak için burayı bu şekilde vermişim. Burada hem canı iyileştiriyoruz hem de enerji yeniliyoruz. Burası da önemli. Yine burada bariyer kazanmak için bu pasifi verdik. Burada ekstradan hareket hızı ve saldırı hızı kazanıyoruz buradaki pasifte. En son ana pasifimiz ise maruziyeti seçtim ben. Burada tuzak yeteneklerin hasarı 10 saniyeliğine 10x arttırır. Artış en fazla 100x olur. Yani sürekli aktif bir şekilde tuzak yeteneği kullandığımız zaman 100x arttırılmış hasar veriyoruz. Bir de aktif bekleme sürelerini %30 azaltıyoruz tuzak bekleme süresinin. O yüzden çok seri bir şekilde ulti yeteneğimizi kullanabilir ve ekstradan fazladan hasar çıkartabiliriz. Bu yetenek ağacı bu şekilde. Biraz hızlı gidiyorum. Yani niyetim, amacım videoyu fazla uzatmamak. En iyi şekilde sizlere anlatabilmek. Burada ilk oymamız fiziksel olmayan hasar. Şimdi biz ölüm tuzağı fiziksel olmayan hasar veriyor. O yüzden bu glifi koyduk. İkinci sayfamız ölümcül pusu. Tuzak yetenekleri full kullandığımız için buradaki ölümcül pusuyu aktif edip ekstradan kritik vuruş hasarı kullanıyoruz. Buradaki glifimiz ise tuzak hasarı. Tuzağa düşmüş düşmanlara ekstra hasar veriyoruz. Buradaki glifimiz de bu. Bundan sonra burada şahit yok. Ulti yeteneği ekstradan hasar verir. Ve buradaki glifimiz ise temel olmayan ve çekirdek olmayan yetenekler arttırılmış hasar verir diyor. Burada yine aynı şekilde ekstradan hasar alıyoruz. Burada şimdi biz pasif diyorum, aspektlerden sürekli sersemletme bombası attığımız için burada sersemletme bombası glifi var. Ekstradan sersemletme bombası bize 15x hasar azaltma sağlıyor. Bu biraz daha hayatta kalmak için bir kullandığımız glif. O yüzden bu glif de bu şekilde. Buradaki kullandığımız pasif ise ucuz hamle. Kitle kontrol uygulanmış düşmanlara ekstradan hasar çıkartıyoruz. Zaten biz sürekli ulti bastığımız ve düşmanlara sürekli kitle kontrol uyguladığımız için buradan da ekstra bir hasar çıkartıyoruz. Bu şekilde. Buraya alalım. Ekstra söylenecek bir şey yok. Her şeyi hızlı bir şekilde elimden geldiği kadarıyla anlattım. Atladığım bir şey yok. Boss güçlerini anlattım. Ürünleri anlattım. Aspektleri anlattım az buçuk. Ya önemli olanlarını anlattım. Diğerlerini zaten yapsanız sıkıntı yok. Unique itemlerinin sebebini, mantığını, kombosunu anlattım. Ekstra avlamalar vesaire itemleri anlattım. Uzmanlığını anlattım. Yetenek ağacını anlattık. Paragon'u anlattık. Paralı askerlerimizi de anlattık. Her şeyi anlattım arkadaşlar.
Bu şekilde güzel hasarlar çıkartabilirsiniz bu build'de. Bu build değişecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şimdi daha geliştireceğim bu build'i ve ekstradan hani kat değişecek mesela. Yeni gelecek Uber'ler, yani yeni gelecek Uber'ler demeyeyim de Uber düşürdüğüm zaman Uber'ler takılacak bu build'e. Ekstra aspektler değişecek. Dur, şuradan beleş tütsü alalım. Ekstra aspektler değişecek. Ondan sonra birkaç şeyleri daha değişecek bu build'in ve daha iyi hale gelecek bu build. Tabi güncel halini sizlerle paylaşayım. En azından şu anda herkes yani bu build'i bekliyor veya endgame'e çoğu kişi yaklaştı ve endgame'de nasıl bir build yapılacağını bilmiyor veya rogue oynayan arkadaşlar işte ben şimdi bu build'in leveling'ini paylaştım. İlerisini isteyen arkadaşlar oldu. O yüzden bu videoyu şimdi sizler erkenden çekiyorum. Bir de tamamen endgame build'ini ekstra bir videoda sizlere çekeceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Oradan bu build'i rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.